Önünüzdeki gümüş tepside dumanı tüten bir kuzu tandır duruyor ve kokusu da odayı mis gibi sarmış. Ancak siz o yemeğe her baktığınızda iştahınızı değil, boğazınızdaki o düğümlenmiş ölüm korkusunu hissediyorsunuz. Bu videoda Osmanlı Sarayı'nın en pırıltılı sofralarının arkasındaki o karanlık gölgeyi, yani her lokmada Azrail ile göz göze gelen çeşnigirlerin, namı diğer saray tadımcılarının tüyler ürperten dünyasını tüm çıplaklığıyla göreceğiz. Hayal edin, dünyanın en güçlü imparatoru olan padişahın sofrasında oturuyorsunuz ama göreviniz o şatafatlı yemeklerin tadını çıkarmak değil, o yemeklerin içinde gizlenmiş bir damla zehrin sizi uykularınızdan edip etmeyeceğini test etmek. Topkapı Sarayı'nın devasa mutfaklarından sarayın en gizli odalarına taşınan o altın tepsideki her bir lokma aslında bir kumar masasına sürülmüş bir kupon gibidir. Tadımcı için yemek yemek, karnını doyurmak değil, bir sonraki günün güneşini görüp göremeyeceğine dair verilmiş bir sınavdır. İşte bu yüzden Osmanlı'da pek çok kişi sadrazam olmanın hayalini kurarken kimse padişahın sofrasındaki o ilk lokmayı yiyen adam olmak istemezdi. Çünkü o sofrada sadece yemek değil, koca bir imparatorluğun kaderi ve her an kesilmeye hazır bir ömür bizzat o dumanı tüten tabağın içinde servis edilirdi. Bu arada henüz daha yeni bir kanalız. Kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum atarak bizlere desteğinizi göstermiş olursunuz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Osmanlı saray hiyerarşisinde Çeşnigirbaşı'na bağlı olan bu ekip sadece birer yemek yiyici değil, aslında sarayın en kritik güvenlik duvarlarından biriydi. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in zehirlenerek öldüğüne dair iddialardan sonra saray mutfağındaki güvenlik önlemleri paranoya seviyesine ulaşmıştı. Yemekler devasa matbahı amirede binlerce kişinin içinde hazırlanırken padişahın yemeği kuşhane denilen özel ve kilit altındaki küçük bir mutfakta sadece güvenilir aşçılar tarafından yapılırdı. Kuşhancıbaşı adı verilen görevli bu süreci doğrudan yönetir, mutfağın kapısı mühürlenir ve mühür ancak servis anında Çeşnigirbaşı tarafından açılırdı. Bu mutfaktaki su bile özel kuyulardan gelir, sebzeler ve etler 10 defa gözden geçirilirdi. Fakat bu mutfakta kuş uçurtulmasa da suikastçıların içeriden bir sızma ihtimali her zaman kabus gibi çökerdi. Çeşnigirler bu yüzden sarayın en sadık ama bir o kadar da en yalnız adamlarıydı. Zira bir tek onların dili mutfak ile taht arasındaki o son ve en kritik savunma hattını oluştururdu. Zehir o dönemde suikastçıların en sevdiği silahtı. Çünkü gürültüsüzdü ve faili bulmak imkansıza yakındı. Bu yüzden bir çeşnigir sadece diliyle tat almazdı. Yemeğin rengindeki en küçük bir solukluğu, kokusundaki en sinsi değişimleri veya tabağın ısısındaki anormallikleri bir dedektif gibi incelerdi. Elmas tozu, baldıran otu, arsenik veya silsileyi zehir denilen karışımlar. Her birinin vücudundaki etkisi farklı olsa da sonu hep aynıydı. Bir çeşnigir yemeği tattıktan sonra hemen oradan uzaklaşamazdı. Padişah yemeğe başlamadan önce belli bir süre bekler, tadımcının yüzündeki ifadeyi, terleyip terlemediğini veya nefes alışverişinin değişip değişmediğini gözlerdi. O birkaç dakika, bir insan hayatının en uzun dakikalarıdır. Eğer çeşnigir sağ kalırsa padişah yemeğe başlardı, eğer tadımcı fenalaşırsa sarayda kırmızı alarm verilir, mutfaktan sofraya kadar herkesin kellesi tehlikeye girerdi. Bu süreçte sadece ana yemekler değil, sofradaki su, şerbet ve hatta meyveler bile tek tek tadılır, zehirsizdir. Onayı alınmadan padişah elini hiçbirine sürmezdi. Hatta bazen tadımcının midesindeki tepkimeyi tam anlayabilmek için padişah birkaç lokma ekmek yiyerek zaman kazanır, gözlerini tadımcının göz bebeklerinden ayırmazdı. O an saniyeler sanki asırlar gibi uzardı. Padişahın güvenliğini sağlamak için kullanılan tek yöntem insan tadımcılar da değildi. Teknoloji ve gizemli inançlar da işin içindeydi. Örneğin sarayda çokça kullanılan mertebani tabaklar, yani seladon porselenler, efsaneye göre içindeki yemekte zehir varsa renk değiştirir veya çatlardı. Bu porselenlerin özel karışımının zehirli asitlerle tepkimeye girdiği düşünülürdü. Yine padişah zehirlenmesin diye zümrüt veya yakut saplı kaşıklar tercih edilirdi. Çünkü bazen bazı sinsi bileşiklerin bu kıymetli taşlarla temas ettiğinde duman çıkardığına veya taşın parlaklığını yitirdiğine inanılırdı. Hatta bazı dönemlerde gergedan boynuzundan yapılma kadehler kullanılırdı. Çünkü o dönemde
Gergedan boynuzun her türlü zehri nötralize ettiğine dair sarsılmaz bir inanç vardı. Ancak hiçbir taş, hiçbir porselen veya boynuz bir insanın o son andaki can çekişmesi kadar garanti bir kanıt sunamazdı. Bu yüzden çeşnigirler aslında sarayın canlı laboratuvarlarıydı. Onlar sağ kaldıkça devletin başındaki isim de sağ kalırdı. Bir çeşnigirin emekliliği genellikle ya doğal bir ölümle ya da meslek kazası denilen o sinsi zehirle gelirdi. Onların hayatı her öğün yeniden yazılan bir vasiyetnameden ibaretti. İşin daha da korkunç yanı sadece yemeğin içine zehir katmakla yetinmeyen suikastçıların temas zehirleri de kullanmasıydı. Sofradaki örtüye, ekmeğin kabuğuna veya bizzat çanakların kenarına sürülen sinsi karışımlar tadımcının parmağının ucuyla bile canını alabilirdi. Bu yüzden deneyimli bir çeşnigir tabağa dokunmadan önce onun yüzeyindeki parlaklığı ve üzerinde uçuşan küçük sineklerin durumunu bile gözlemlerdi. Eğer bir sinek yemeğin kokusuna rağmen üzerine konmuyorsa o yemek kesinlikle bir cellattı. Bir çeşnigirin eğitimi yıllar sürerdi. Onlar hangi baharatın hangi kokuyu gizlediğini, hangi otun dudaklarda hafif bir uyuşmaya sebep olduğunu kendi bedenlerini birer denek yaparak öğrenirlerdi. Onların saraydaki konumu bir nevi kurbanlık koyun asaletindeydi. Sarayın en kutsal odasında bulunabilirlerdi. Ama oradaki tek varlık nedenleri bir suikastın ilk ve son kurbanı olmaktı. Üstelik bir çeşnigirin tek korkusu zehirlenmek de değildi. Eğer yemeği tatmasına rağmen padişahın karnı ağrırsa veya padişah tesadüfen bir rahatsızlık geçirirse ilk şüpheli olarak doğrudan idam sehpasına gönderilen de yine o olurdu. Yani bu görevde hayatta kalmak sadece zehirden sakınmak değil, aynı zamanda kaderle her gün masada pazarlık yapmaktı. Bu meslek sadece fiziksel bir risk değil, aynı zamanda devasa bir psikolojik yıkımdı. Düşünün ki her gün günde en az 2 ya da 3 kez en sevdiğiniz yemeğin sizin son yemeğiniz olabileceği ihtimaliyle yaşıyorsunuz. Sarayda yükselmek, rütbe almak, altın kazanmak kulağa hoş gelebilir. Ama her gece yatağa yattığınızda acaba yarınki pilavın içinde ne olacak sorusuyla boğuşmak insanı içten içe kemiren bir sancıdır. Çeşnigirler genellikle sadakatiyle bilinen iç oğlanları arasından seçilirdi. Çünkü bir dış suikastçının onları satın alması padişahın doğrudan ölümü demekti. Bu yüzden onlara sadakat yemini ettirilir ve ailelerinden koparılıp tamamen sarayın bir parçası haline getirilirlerdi. Onlara sarayın en iyi imkanları sunulurdu. En güzel elbiseleri giyerlerdi. Ama tüm bu lüks aslında her an feda edilmeye hazır olan bir canın son arzusu gibiydi. Yemek saatleri yaklaştığında sarayın sessizliğine gömülen o adamların gözlerindeki o donuk ifadeyi hayal edebiliyor musunuz? Onlar için saray bahçesindeki bülbül sesi bile dumanı tüten bir çorba kasesinin yanında ecelin ayak sesi gibi yankılanırdı. Beklemek, tatmaktan daha zordu. O kaşığın havada kaldığı saniyeler boyunca zihinlerinde binlerce kez ölürlerdi. Topkapı Sarayı'nın o sessiz koridorlarında yankılanan sofra kuruldu. Nidası sıradan bir yemek daveti değil, aslında bir hayatta kalma savaşının başlangıç düdüğüydü. Sadece padişah için değil, valide sultanlar ve şehzadeler için de aynı titizlik uygulanırdı. Şehzadelere gönderilen bir kase hoşafın içindeki bir damla baldıran otu, koca bir hanedanın kaderini değiştirebilirdi. Bu yüzden çeşnigirlik aslında Osmanlı tarihindeki en büyük gizli savunma hattıydı. Her bir lokma çiğnendiğinde imparatorluğun kalbi o tadımcının midesinde atardı. Onlar tarihin sessiz kahramanlarıydı. İsimleri zafer kazanan paşalar gibi altın harflerle yazılmasa da her sabah o altın tepsiyi sofraya getiren ve dumanı tüten ölüme ilk gülümseyen o isimsiz adamlardı. Onların dilleri susarsa padişah ölür, onlar devrilirse devlet çökerdi. İşte bu yüzden saray tadımcısı olmak dünyadaki en pahalı ama en ağır bedeli olan ilk lokmayı yemekti. Ayrıca bu görevdeki adamların çoğu hiçbir zaman gerçek anlamda doymazdı. Çünkü mideleri değil, her lokmada ruhları yorulurdu. Adım attıkları her dehliz, tattıkları her lezzet aslında birer tuzak olabilirdi. Bugün biz bir restoranda yemeğimizi beklerken acaba kaçımız önümüzdeki tabağın güvenliğini sorguluyoruz? Osmanlı'daki o tadımcılar için ise güven hiçbir zaman tam olmayan bir kavramdı. Her öğün sonrasında ölmedikleri için şükür secdesine kapanan, her lokmada vasiyetini tabağın içine fısıldayan o adamlar, aslında imparatorluğun o muazzam ihtişamının ne kadar büyük bir kırılganlık üzerine kurulu olduğunun en canlı kanıtıydı. Padişahın o meşhur altın sofrası,
Kimileri için zenginlik ve güç demekti. Ama bir Çeşnigir için o sofra, her gün 2 kez çıkılan bir idam sehpasıydı. Onların hikayesi bize, tarihin sadece zaferlerden değil, her saniyesi gerilim dolu o sinsi sessizliklerden de ibaret olduğunu gösteriyor. Şimdi bir kez daha düşünün. Dünyanın en lezzetli yemeği önünüzde dursa ama o yemeğin arkasında bir katilin saklandığını bilseniz o lokmayı yutabilir miydiniz? İşte Çeşnigirler bu sorunun cevabını her gün canlarıyla veren adamlardı. Onlar tarihin en tehlikeli mesleğini yapıyorlardı. Çünkü düşmanları kılıçla değil bir kaşığın ucuyla geliyordu ve o kaşığı ilk ağzına alan her zaman onlar oluyordu. Bu videoda gördüğünüz her bir detay bir imparatorun güvenliğinin bir insanın midesinde nasıl asılı kaldığının trajik resmidir. Osmanlı Sarayı'nın o pırıltılı masaları, işte bu isimsizlerin hayatları pahasına, o akşamı sağ salim bitirmesi sayesinde her gün yeniden kurulabiliyordu. Daha fazla bu tarz videolar için Mamba Tarih kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.